Merhabalar sevgili Aslan ve yükselen burcu Aslan, ay burcu Aslan olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Aslan burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım acil duyman gereken şeyler nelerdir sevgili Aslan burcu? Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. Aslan burcu arkadaşımın acil duyması gereken şey nedir diyelim. Bakalım ilk kartımız ölüm. Ölüm kartıyla başladık arkadaşlar. Kartlarımızın hepsini seçelim ve bu şekilde yorumlarımızı yapalım. Kupa ası. Bakın bu geçiş çok güzeldir sevgili Aslan burcu. Çok güzel bir geçiş var. Yani burada hayatın nasıl söyleyeyim? Bir bakalım yıldız kartı. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Sevgili Aslan burcu. Hayatında çok önemli yani çok büyük ölçüde bir değişim olacak açıkçası ve çok enteresan gidiyoruz arkadaşlar. Kupa kraliçesi her anlamda bir değişim var. Şimdi kartlarımızın hepsini açalım ve bu şekilde yorumlarımıza devam edelim arkadaşlar. Asa yedilisi. Yedili vadelerdir vermiş olduğum bir mücadele var. Hani diyorsun ki şu ektiklerimin karşılığını ben bir alayım. Küçücük de olsa bir karşılık alayım. Ne yapacağımı biliyorum dediğim bir durum söz konusu. Şöyle bir bakalım. Kupa yedilisi. Hepsini açalım. Önce dikkat etmen gereken etkilerden bahsedeceğim ve sonrasında diğer etkilerden bahsedeceğim. Sevgili Aslan burcu güzelliklerden bahsedeceğiz. Güç kartı senin kartın geldi. Kılıç melikesi. Ay kartı. Kılıç kızı. Bunların üzerine son bir kart daha alacağım arkadaşlar. Asa üçlüsü. Şimdi burada bu çok güzel bir kart ve kılıç şahı. İşte bu çok güzel yani kılıç kralı. Geçiş çok güzel sevgili Aslan burcu. Şimdi destenin altında da para kraliçesi çıkmış arkadaşlar. Sikke melikesi çıkmış. Şimdi öncelikle burada diyor ki hayatında çok önemli oranda bir dönüşüm olacak. Yani direkt ölüm kartıyla başladık. Yani burada düşünce yapının değişmesi, duygularının değişmesi, iş yapış şeklinin değişmesi, inançlarınla alakalı çok büyük oranda değişim, çevrenin değişmesi, yaşadığın yerin değişmesi. Zaten burada yedili varilerdir verdiğim bir mücadele var. Yani bir kaosun içindeymişsin sevgili Aslan burcu. Hani burada bakın yedili vurgu çok baskın arkadaşlar. 7 hafta öncesinde, 7 ay öncesinde, 7 haftadır, 7 aydır. Bazılarınız için hani burada hafta ve ayın dışına da taşabilir ayrıyetten. Burada sıkı sıkıya mücadele verdiğim bir durum söz konusu. Hayatının geneliyle alakalı. Kariyer hayatın, genel çevren her şey al sevgili Aslan burcu. Şimdi buralarla ilgili büyük bir dönüşüm gerçekleşecek. Ve o dönüşüm noktasında hani ölüm bak bir şeyleri öldürüyorsun artık. Köklü bir dönüşüm var. Hayatında akrep burcu olan arkadaşlarım varsa o kişiyle ekstra bir ilişkiniz çok daha farklı bir boyuta geçiş yapabilir. Bu aşk ilişkisi değil. Ortaklık ilişkisi olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir. Hiç fark etmez arkadaşlar. Burada yani şu ana kadar sende bu kadar enteresan bir geçiş oldu öyle söyleyeyim. Yani burada nasıl biliyor musun? Bitti dediğin anda çok daha güçlü bir etkinin başlaması var hayatında. Yani bunu düşüncesel, o tabii ki herkesin hayatında zaman olarak farklılık gösterecektir. Hani böyle tam bittim, tam tükendim, tam bilmem ne oldu derken bir destede şey vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Destelerin bir tanesinde ölüm kartında ateşlerin içinden yeşeren çiçekler vardı. Yeşillik vardı yani o ateşin içinden yeşeren yeşillik. İşte böyle bir etkiden bahsediyor. Hani o ölüm, o bitiş, o sonlanma sonrası çok enteresan bir noktaya geçiş yapıyorsun. Yani bak kupa ası, yıldız. Burada öncelikle hislerin çok yükselecek. Hislerin çok yükselecek. Hayatınla ilgili hani hayatım karardı. Işığı göremiyorum. Güneşi göremiyorum ki sen güneşin çocuğusun. Güneşi göremiyorum dediğin noktada artık böyle ışığını ve yolunu buluyorsun. Yani diyor ki tüm o yaşadığın kaos, tüm o yaşadığın hani bu bedensel olarak seni yormuş olabilir, psikolojik olarak seni yormuş olabilir. Ya ben nasıl bir pisliğin içindeyim demiş de olabilirsin ayrıyetten. Ama burada diyor ki çok farklı bir açılış var burada. Çok farklı bir geçiş var. Şimdi pek çok Aslan burcu dediğim gibi hislerin çok yüksek olacak. Bu süreçte maneviyatına, sisteme, Rabbine güvenmen, kendine güvenmen, hislerine güvenmen çok ama çok önemli olacak senin için sevgili
Aslan burcu, yani burada kaybettiğin ışığın, kaybettiğin gücün sonsuz olarak da sana tekrar geri verilecek. Ve burada duygularınla mantığını çok daha dengede kullanabileceğin bir süreç olacak. Şurası çok enteresan. Buraya geçmek için sabırsızlanıyorum. Mantığın çok ön planda olacak ve o kadar çok kararlısın ki hani bir şeyin ucunu yakalıyorsun. Kariyer hayatında örneğin bir değişim gerçekleşti. Hani orada karanlığın içindeki ışığı bulup onun peşinden gitmekten bahsediyor. Bakın her anlamda, yani bunları tek tek çoğaltabilirim ama o kadar vaktimiz yok arkadaşlar. Ve burada diyor ki bak, kupasıyla birlikte hayatına bereket gelecek, hayatına bolluk gelecek, hayatına ışık gelecek, hayatına can suyu gelecek diyor. Can suyu benim en sevdiğim sözlerden biridir. Yani can suyu gelecek. Yeniden bir canlanmak var. Küllerinden yeniden doğmak var sevgili Aslan Burcu. Ve burada arkadaşlar pek çoğunuz işte bu öldüm bittim dediğin noktasında yeniden ayağa kalkmada, tanınmak, ünlenmek, güçlenmek, gücünün artması. Artık burada şunu göreceksin. Hani acaba ben boşuna mı emek verdim? Boşuna mı çalıştım? Boşuna mı mücadele ettim dediğin noktada da hani burada kendi ektiklerinin, kendi emeklerinin karşılığını almaya başlayabileceğin bir süreç olacak senin için. Ve burada hani izlemeye başlıyorsun. Karanlık artık arkanda kalıyor. Yüzünü güneşe dönüyorsun ve ne yaptıysan her şeyi izlemeye başlıyorsun. Ve tam da bu anın enerjisinde de bir sorgulama içerisinde olma ihtimalin çok çok yüksek. Yani ben bunları neden yaşadım? Şu an neyin içindeyim? Gibi durumlar söz konusu. Ve burada aile içerisinde kafanı karıştıran konular var. Pek çok Başak Burcu arkadaşlarım için. Şimdi oraya geleceğim. Burada şimdi özellikle sanatla alakalı işler yapanlar, ama hani ben burada sanatı çok belirli bir kalıba sığdırmıyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Her şey bir sanattır, iletişim yeteneği de bir sanattır, ikna kabiliyeti de bir sanattır. Her şeyden önce hayatı kavrayabilmek de çok iyi bir sanattır. Yemek yapabilmek de bir sanattır. Dikiş, her şey bir sanattır. Şimdi burada artık böyle bir hayatı sanatsal olarak yaşamak, ayrıyetten sanatla ilgili işleri olan arkadaşlarım varsa çok büyük açılımlar ve farklı yöntemler, farklı taktikler, ruhlara farklı dokunma, kişilere farklı dokunma. Yani burada farklı bir durumun ortaya çıkması var açıkçası. Ve aynı zamanda güçlü insanlarla işbirliği yapma noktasında da oldukça şanslı olacaksın. Burada aileyle ilgili kafanı karıştıran konular var. Aile işi, aileyle birlikte yapılan konular, maddi manevi konular, miraslı konular varsa eğer burada hak ettiğin bir şey hem sevgi anlamında olur hem maddi ve manevi olarak diyelim, ailende de düzelmesi gereken durumlar düzelecek. Ama burada köklü bir değişim var. Yani bazılarınız, hani burada şöyle söyleyeyim, kariyer hayatını olarak alacaksak eğer, hani bir işi bitirip başka bir işe geçebilir bazı Aslan Burcu arkadaşlarım. Bazı Aslan Burcu arkadaşlarım da işiyle alakalı büyük dönüşüm yaşayabilir. Ama buradaki etki o kadar güçlü ki hani bitti dediğin anda yükselmek var. Çok daha büyük yükselmek var. Daha çok bireyselleşmek var. Her anlamda karşı tarafı ikna etmek var. Kendi gücünü ve kendi potansiyelini göstermek var sevgili Aslan Burcu. Aileyle alakalı kafanı karıştıran konular ya da ailenin sana belki engel olduğu ya da hani onu seçme, bunu seç, onu yapma, bunu yap gibi dayattığı noktalarda da kendi bireyselliğini ilan edeceksin. Yani burada aslan aslandır sevgili Aslan Burcu. Sen de aslan gibi davranacaksın. Yani ormanın kralı. Değil mi? Hani ben buyum. Aklımla mantığım, bak mantığın o kadar çok devrede olacak ki ve mantığınla, sözel iletişiminle pek çok konunun üstesinden gelebileceksin. Ve burada şunu söyleyeceğim. Geçtiğimiz yedili vadeler demiştik ya arkadaşlar. Yedili vadelerdir mücadele verdiğin konuların artık bir hafiflemesi var. Sizden önceki burçta da galiba bu asa yedilisi çıkmıştı. Hani etrafta bir sürü bir şey oluyor. Etraf bir savaş halinde. Herkes bir şeyler yapıyor falan. Sen onları görmüyorsun. Yani sen burada odaklanman gereken şeye odaklanıyorsun. Hani siz ne yaparsanız yapın, kendi başınızı yiyin dediğim bir durum var açıkçası. Ben burada meditasyonumu yapıyorum. Kendi keyfimdeyim. Kendi geleceğime bakıyorum. Kendi geleceğime odaklanıyorum dediğim bir durum var. Ve burada diyor ki elde edilecek olan bir başarı, bir zafer. Bakın her anlamda düşüncesel olarak da. Belki bir kısım Aslan Burcu arkadaşım etrafında hiçbir sıkıntı yoktur. Kendi kendine içsel büyümenle alakalı bazı sorgulayıcı durumlar yaşıyorsundur. Burada da bununla alakalı çok güzel bir başarı var açıkçası. Ve burada hava grupları, özellikle terazi burçlarından gelecek olan destek var sevgili Aslan Burcu. Burada burçlar çok önemli değil ama tarotta burç söylemek çok sağlıklı değil her zaman. Çünkü
O dönemin yani kişi örneğin ateş grubudur ama o dönemin burcunu da yansıtıyor olabilir pek tabii ki. Peki. Şimdi burada çölde bak burada şunu söyleyecektim, çok özür dilerim arkadaşlar. Bu yedili vadelerdir. Mücadele ettiğin konu, hani artık bunları önemsemeyeceksin. Bir de burada seçenekler arasında boğulmamaya dikkat et Aslan Burcu. Seçenekler arasında boğulmamaya dikkat et. Ve burada hani artık o mücadele ettiğin konularda bir şeylerin açığa çıkması var. Yani burada senin korktuğun durumlar da söz konusu. Artık diyor burada bak açığa çıkması gereken durumlar açığa çıkıyor olacak ve sen burada bireyselleşme noktasına doğru geçiş yapıyorsun. Yani kendi alanını belirliyorsun sevgili Aslan Burcu. Ve burada çölün ortasında yalnızım. Giyecek bir şeyim de kalmadı, içecek bir şeyim de kalmadı. Ama buna rağmen kendimi korumayı başarabildim. İyiliğimi korumayı başarabildim. Kötülüğe rağmen, yapılan kötülüğe rağmen, intikam duygusundan uzak durdum, kötülüğe kötülükle karşılık vermedim dediğin noktasında burada seni böyle bir kurtarıcı geliyor artık yani. Hani bir şeylere ulaşmışsın, bak seni olduğun yerden kurtaracak bir fırsat, bir nasip, bir nimet, bir umut ışığı. Yani burası çok çok güzel. Hani orada emeklerinin karşılığını da alacaksın. Tabii bunu görebilmek, fark edebilmek de çok önemli. Yani şöyle düşün, bir video izlediğinde bile aklına işinle alakalı bir fırsat gelebilir. Ama sen onu görüp görebilmek de çok önemli. Tabii bu da bizim farkındalığımıza göre değişkenlik gösterir. O yüzden hani algıların açık olması, izlediğimiz şey ya da karşılaştığımız durumları bakmak için değil, hani bakmakla görmek arasında çok büyük fark vardır ya. İşte bunu idrak eden Aslan Burcu arkadaşlarım için özellikle burada çok güzel bir geçiş var arkadaşlar. Korkularının üzerine gitmen de senin için çok ama çok önemli olacak. Yani aslanlarda benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Bazı Aslan Burcu arkadaşlarım evlenebilir, evini kurabilir, ilişkisi olanlar ya da ilişkisi olmayanlar evleneceği kişiyle de tanışabilir. Şimdi burada şu çok şeydi, yani ilk açılışı yaptığımız durum çok enteresandı. Yani direkt ölüm ve birden yükseliş arkadaşlar. Yani zaten senin ışığın her zaman büyüleyici, bundan sonraki süreçlerde de daha da çok büyüleyici ve etkileyici diyelim. Yani hani bir ışıkla başladık ya arkadaşlar, o karanlığın içindeki ışığı bulmayla alakalı. Hani eski ışığım geri dönsün. Diyor ki bak eski ışığın geri dönecek, çok daha güçlü bir şekilde dönecek diyor. Yani burada yine seni tam da aslana yakışır şekilde sevgili Aslan Burcu sahnede göreceğiz. Yani ışığını ışık katacaksın açıkçası. Liderlik tarafın oldukça yüksek olacak. Yeteneklerinle, aklınla, zekanla böyle güzel işler yapacaksın açıkçası. Burada şimdi Asa Yedilisinin bir diğer mesajı da şudur. Yani etrafta ne kadar curcuna olursa olsun sen o tarafa hiç bulaşma. Sen kendi işini yap, işini yapmaya devam et. Bak ne olursa olsun. Tamam mı Asa Yedilisi? Yani ne olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın, bazı şeylerin ne kadar oyundan ibaret olduğunu da zaten fark edeceksin. Öyledir de zaten arkadaşlar. İnsanları hep oyalarlar. Neyse burada bir ilahi zamanlamadan da bahsedebiliriz açıkçası. Burada pek çok Aslan Burcu'na gelecek olan çok güzel bir teklif. Ama dediğim gibi bu teklif illa bir kişi aracılığıyla gelmek zorunda değil. İzlediğin, gördüğün, karşına çıkan bir olay da sana çok güzel bir tekliftir ve büyük bir farkındalık oluşturabilir. Yani burada senin bir izlenmen de var. Yani burada bir izleniyorsun da, diyor ki hayata gülümsemeye devam et. Güçlü durmaya devam et. Hayata gülümsemeye, işte böyle yani. Hayata gülümsemeye devam et diyor. Işığının sönmesine asla izin verme sevgili Aslan Burcu. Peki bir de dişil kartlarımızdan alalım arkadaşlar. Aslan Burcu arkadaşım için gelecek olan dişil mesajlar nedir diyelim. Ve yol ayrımı. Sana çeşitli seçenekler sunuluyor. Senin için en iyi olanı bulmak için çabala. Hani burada seçenekler arasında zaman kaybetme demiştim sevgili Aslan Burcu. Hani burada zaten kendin olanı, kendi gücüne güvenerek, kendi yeteneklerine güvenerek yol aldığında zaten doğru olanı yapacaksın. Ama bu karar verme aşamasında daha çok mantıksal hareket etmen çok önemli olacak dedi kartların mesajı. Ve duygusal fırtına, hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir dedi. Bir diğer mesaja bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir alalım. Ve utanmanın boğuculuğu, kabuğundan çık, kendin olmaktan ve isteklerini ifade etmekten
Kendini mahrum etme. Gerek aşk hayatın, gerek genel hayatın, gerek kariyer hayatın, gerek aileyle ilgili konular. Burada sen ne istiyorsan açık sözlü olman, dürüst olman, kendini en iyi şekilde ifade etmen senin için çok ama çok önemli olacak dedi. Bu da sana gelen en güzel mesajlardan bir tanesiydi. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.